Evet, sevgili Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu dinleyicileri ve ekranlarında bizi yeni gören veya bir şekilde haberdar olan kıymetli dinleyiciler. Bugünkü konumuz çok özel, konuğumuz çok özel. Dünya Çapımın Bilim Kurulu'nda kıymetli psikiyatristlerimizden Sayın Funda Güdücü Sağır'ı ağırlıyoruz. Konumuz herkesin derdi, hey anne ve baba ben gencim. Evet, herkesin evinde genç çocukları var veya çocukluk yaşından ergenliğe yeni geçecek olan çocuklarımız var. Biz bunlarla nasıl mücadele etmeliyiz? Bunları nasıl sağlıklı birey olarak yetiştirmeliyiz? En doğru nasıl hareket etmeliyiz? Bu çocukların hangi hareketleri normal, hangi hareketleri çok üst seviyede sergileniyor? Bunları kıymetli psikiyatristimiz Funda kardeşimizden görüşeceğiz. Evet Fundacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, Hayırlı iyisin günler inşallah? herkese. Hamdolsun sizler de iyisiniz inşallah. Şükür, elhamdülillah. Buyur, söz sende. Tamam. Şeyden başlayalım. Ben hatta şunu düşünüyordum. Önce gençlik evrelerini mi konuşsak yoksa bu gençlik evrelerini etki eden durumlardan mı bahsedelim diye düşünüyordum. O evrelerle ilişkili yani etki eden durumlarla ilişkili başlayalım diye Peki, kanaat getirdim. Şimdi bir paylaşım yapacağım. Slaytları getireyim. Ekranda görünüyor herhalde. evet, Tamam. Gençlik ve bitmeyen ergenlik diyerek başladık. Şimdi gençlerin gelişimsel özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu da kimlik gelişiminin çok önemli bir komponenti. Hayatımızın geleceğe dönük en hareketli ve en etkileyici dönemi diyebiliriz. Kimlik arayışının ben kimim sorusuyla yanıt aramaya geçtiği bir dönem. Erikson bu dönemi için kimliğe karşı rol karmaşası der. Soyut düşünme kapasitesi bu dönemde artıyor ancak duygusal olgunluk henüz gerçekleşmemiş durumda. Duygu yoğunluğu ve dürtüsellik var. Burada biraz tabii beynin gelişiminden yani nörolojik gelişimden de bahsetmemiz lazım ki neyin ne kadar normal ya da gelişimsel süreçlere ait olduğunu anlayıp ne kadarının bunun dışında kaldığını değerlendirebilmek için. Duygu yoğunluğu ve dürtüsellik var dedik. Bu amigdala yani beynin orta bölgesindeki bir alan ki buranın beynin ön bölgesinden daha önce aktiflenmesinden dolayı bir dürtüsellik, duygu yoğunluğu görüyoruz. Hani amigdala erken, prefrontal korteks geç olgunlaşır diye böyle bir tanımlama yapabiliriz. Sonuçta ne oluyor? Risk alma, öfke patlamaları ve ani kararlar artabiliyor. Beyindeki bu gelişimle bağlantılı olarak bu tür davranışlarla karşılaşıyoruz. Beyindeki bu gelişimsel farklılıkları ve davranışsal etkilerini biraz daha açacak olursak, bak benim beynim böyle çalışır diyerek başlayalım dedik bir ergenin dilinden. Beyin henüz tam olgunlaşmamış durumda. Yaklaşık 25 yaşına kadar bu gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Bu tabii 25 kesin 25'tir diye noktalandırmıyoruz ama yaklaşık 25 yaşa kadar gelişimi devam ediyor. Önce özellikle ön beyin yani prefrontal korteks diyelim. Düşünme, planlama, risk analizi ve dürtü kontrolünden sorumlu bölge ve en son olgunlaşan yapı. Baktığınız zaman ergenlerin davranışlarını kısmen açıklayabilecek durumu da buradan çıkarabiliyoruz. Buna karşın limbik sistem duygusal beyin, amigdala ve hipokampüsü içerir ki ergenlik başında hızlıca bu bölge aktive olur. Böylelikle duygular güçlü ancak kontrol mekanizması zayıf olur. Yani davranışlarını kontrol edecek bir mekanizma henüz gelişmemiş durumdadır. Daha çok dürtüleriyle ve duygularıyla ya da haz odaklı çalışan bir sisteme daha çok sahiptir bir ergen. Davranışa yansıdığında ne görürüz? Çok çabuk öfkelendiklerini görürüz ergenlerin. Çok çabuk tepki verdiklerini, çok orantısız tepkiler verdiklerini, daha çok böyle haz odaklı şeylere yöneldiklerini, çabuk, çabuk her şeyden sıkılıp yeni bir şeye atladıklarını, hemen böyle tatmin alma arayışı içerisindedirler. Sonuç düşünmeden hareket etme eğilimindedirler. Hızlı kararlar alır.
ani risk alırlar ve deneme yanılmayı daha çok tercih ederler ki bu yüzden büyüklerin yani ebeveynlerin bütün geçmiş deneyimleriyle onlara sundukları önerileri pek de dinlemezler, kulak ardı ederler. Çünkü daha çok dürtüsellikle deneme yanılmaya yönelirler. Ödül sistemi aşırı duyarlı. İşte bu amigdala orta bölgenin çok yoğun çalışmasıyla ilişkili olarak dopamin sistemi ergenlikte yetişkinlere göre daha hassas ve dalgalı çalışır. Daha çok beyin ödül getiren yani dopamin sistemini aktifleyen, beğenilmek, kabul görmek, sürekli zevk alacağı, risk alacağı işte uyaranlara daha güçlü tepki verip bunlara yönelirler. İşte yine bu beynin o duygusal çalışan amigdala dediğimiz hipokampüsün bulunduğu bölgenin aktif olması ile ilişkilidir. Bu gençlerin heyecan arayışı ve risk alma davranışlarını da açıklar. Sosyal medyadaki beğeni bağımlılığı ve tehlikeli oyunlara yönelme de beyindeki bu dopamin artışıyla ilişkilendirilmiştir. Birçok çalışmada bunlar gösterilmiştir. Davranışa yansıması için az önceki söylediklerimizi tekrar edersek, kısa vadeli haz arayışları vardır. Uzun vadeli sonuçları göz ardı ederler. Akran grubunun onayını kazanmak için riskli davranışlara çok çabuk girebilirler. Sıkılma eşikleri düşüktür. Sürekli bir haz arayışı içerisinde, sürekli bir tatmin olma peşindedirler. Şimdi bunu beyin üzerinde gösterirsek, neyin neresi aktiflendiğinde ne oluyor? Şu turuncu gördüğümüz bölge orta bölge. Burası işte duygu alanıdır. Amigdala diye bahsettiğim bölge. Burası dürtüsel, duygusal, ani hareketler ve ani kararlar verme ile ilişkili bölge. Prefrontal bölge dediğimiz beynin ön bölgesi, burası kontrol mekanizmasını geliştirdiği alandır ki buradan çıkan dürtüleri kontrol edecek alan burasıdır. Buranın henüz yeterince aktiflenmemesi ve aralarında henüz bir bağlantı tam kurulmamış olması ile ilişkili olarak çeşitli davranış farklılıkları ortaya çıkar. 25 yaşa doğru burası daha geliştikçe daha mantıksal, daha dürtülerini kontrol edebilir hale gelmektedirler. Duygu merkezleri amigdala ön beyinle uyumsuz çalışır dedik. Tehdit, korku, öfke, heyecan gibi duygular daha çok işlenir. Bu duygulara fren koymakta işte ön beyin zorlanır. Çünkü sinirsel bağlantı tam gelişememiştir. Az önce dediğimiz gibi aynı öfke patlamaları olur. Küçük bir olayı büyütmeye eğilimli olurlar. Duygu düzenleme zorlukları vardır. Stres karşısında da yetişkinden daha yüksek tepkiler verirler. Duygusal gelişim eğrisine de baktığımız zaman ne oluyor? Duygu yoğunluğu 12 yaştan itibaren görüyorsunuz çok hızlanarak 14 ve 15 yaş döneminde en yüksek yoğunluğa ulaşmış durumda. 14-15 yaşlarında duygu yoğunluğu oldukça artıyor. 14-15 yaştan sonra bu duygu yoğunluğu daha kontrollü hale gelmeye başlıyor ve aşağıya doğru inip 20'li yaşlarda daha stabil seyretmeye başlıyor. Şimdi az önce anlattığımız yani beyin üzerinde özellikle duruyorum çünkü bu nöropsikolojik bir gelişim sürecinin bir parçası. Yani beynin gelişimini burada özellikle vurgu yapmamızdaki e, temel sebep bir ergeni gerçek anlamda arka planını görüp anlamayı kolaylaştıracak bir tablo. Bunu böyle algılarsak onlara daha çok yardımcı olup daha çok anlayarak yaklaşmamız mümkün olur. Nasıl ki bir şeyi anlayabiliyoruz. Bir şeker hastası sinirli olduğunda ya şekeri yükseldi falan diye böyle bir açıklama yapıyoruz kendimize değil mi? Burada da ergenin beynindeki değişiklikleri anlamamız onu daha iyi anlayıp ne yapacağımıza dair fikir edinmemize yardımcı olur. Az önceki söylediğimiz şeyi burada özetle görebiliriz. Nöropsikolojik değişiklikleri. Beynin henüz tam olgunlaşmadığını, özellikle ön bölgenin tam olgunlaşmadığından bahsettik. Ödül sistemi aşırı duyarlıdır dedik. Burada dopamin aşırı yoğunlukta çalışmaktadır. E, Ve bu beyin ön bölgesi buraya fren koymakta zorlanır. Ve duygu merkezleri bu ön beyinde uyumsuz çalışıyor. Sosyal beyin bu süreçler içerisinde yeniden yapılanır. Yani çocukluk döneminin sosyal
sosyal beyin olarak çalışma şeklinden çıkıp yeni bir sosyal uyum kapasitesi geliştirmeye çalıştığı dönemdir. Şimdi sosyal beyin yeniden yapılanır dedik. Ergenlikte beynin sosyal ağ bölgeleri, medial, neyse bu şeyler Latince kelimeler, bunları geçelim. Yine beynin yan tarafı, yan bölgeleriyle alakalı alanlar. Genç başkalarının ne düşündüğünü, onu nasıl gördüğünü daha yoğun algılar bu dönemde. Yani bir çocukluk dönemine göre diğerlerinin ne düşündüğüyle daha çok ilgilenir. Onların beğenisini, kabulünü kazanmak için yoğun bir çalışma göstermelerinin bir sebebi de budur. Yani sosyal medyayı daha çok gençlerin kullanmasındaki bir temel faktör de bununla alakalı. Davranışa yansımasına, akran onayına aşırı önem verirler. Hatta aileden çok daha önemlidir. Ailenin onayı ikinci plana düşmüştür. Akranla ilişkiler önceliklidir. Utanma, dışlanma korkusu ve sosyal kaygılar çok öncelik kazanır. Bu tür duygular daha çok ön plandadır. Yani birçok alanda kendini ortaya koyma, kabul görme ile ilgili, yani kıyafet olur, müzik olur, sosyal medyada kendini göstermek gibi davranışlar daha sıklıkla görülür. Uyku ve biyolojik ritim de değişir bu e, dönemde. Beyinde melatonin salgısı ergen ya da gençlerde daha geç saatlerde olur. Yani bir yetişkininki 10-11 civarında başlarken melatonin salınımı, ergenlerde bu 1 ila 3 saat ileriye doğru kayabiliyor. Yani saat 2-3 gibi pik yapıyor melatonin ergenlerde. O yüzden de melatonin dediğimiz hormon bizim uykuya geçişimizi kolaylaştıran bir hormon. E, Gençlerde bu daha ileriye kaymasıyla ilişkili de gençler geceleri daha aktif olurlar. Yani saat 2'ye 3'e kadar yatmak istemezler genellikle. Bu biraz da melatonin suçudur. Yani daha geç salgılanmasıyla ilişkili olarak verdikleri bir tepki de diyebiliriz. Tabii ki bunu alışkanlığa dönüştürüp bu şekilde yaşamaya devam etmeyi tercih etmekte biraz davranışsal özellik, ama melatoninin de burada büyük bir etkisi olduğunu söyleyelim. Yani yetişkinler, yani ebeveynler genellikle bu konudan çok yakınırlar. Oğlum kızım bir türlü yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor, gece yapmıyor, sabah kalkmıyor şeklinde ifade Evet, ederler. gençlerin en çok yaşadığımız sorunu bu olsa gerek. Bir türlü Evet. yapmak istemezler. Demek ki artık bu kadar zorlamamamız gerekiyor. Evet, evet. Yani melatoninin burada çok büyük bir fonksiyonu var, göz ardı edilen. Bu da nörolojik bir açıklaması, atlamamak açısından. Tabii gece aktif olunca sabah da yorgun oluyor. Bu sefer kalkmak istemiyorlar. Böyle bir kayma var ve 20'li yaşlardan sonra bu tabii daha düzene girer. Melatonin salınımı daha bir erişkin saatlerine doğru çekildikçe uyku ihtiyacı da daha erkene doğru kayar ve uykuda belli bir düzene gelir. Yani bu biyolojik değişim tembellik değil, doğal bir nörolojik süreçtir. Davranışa yansıması da tabii ki beklediğiniz gibi derslere geç katılım, sabah odaklanmakta bir güçlük, uykusuzluğa bağlı unutkanlıklar, duygu düzenlemede bir bozulma ve uykusuzluğun getirdiği tepkisel davranışlar, öfke hali de gözlenebilir. Ee, Beyinde yine tabii beyin hiç durmuyor, sürekli aktif bir şekilde değişikliklere devam ediyor. Özellikle bir ergen beynindeki değişimler. Sinaptik budama ve öğrenme kapasitesi diye başlayalım buna da. Beyinde kullanılmayan sinapslar budanır, kullanılanlar güçlenir. Yani fidanların şeyleri gibi düşünün, filizleri, ne yaparsınız onları e, bir sonraki şeye geçerken, eğer o dallar çok cılızsa ağacın gücünü kesmesin diye budarsınız, değil mi? Burada da öyle bir şey var. Kullanılmayan nöronların, yani o sinir hücrelerinin kullanılmayan kısımları budanır, atılır. Kullanılanlar ise güçlenir. Bu gençlik dönemini öğrenme açısından bir altın çağ yapar. Ve zihnin seçici alışkanlıklar kazanmasını, kalıcı alışkanlıkların oturmasına yardımcı olur ve belli konularda daha da yetkinlik kazanmasına e, destekleyici bir sistemdir aslında.
hem pozitif hem de negatif alışkanlıklar kolaylıkla yerleşebilir. Yani burada işte o yüzden alışkanlıkları pekiştirme yönünde yönlendirici olmak önemlidir. Yani ebeveynlere düşen nokta burada bu olur diyebiliriz. Yani pozitif hem de negatif alışkanlıklar kolay yerleşiyor. Onun için pozitife destekleyici olmakta fayda var. Öğrenme çok hızlı ama dikkat dağınıklığı da bir o kadar yüksektir ergenlerde. Sonuç nedir? Beyin, duygu ve davranış üçgeni içerisinde bir gelişim vardır. Ee, ben tamam. Gençlerin beyinleri hızlı çalışan bir motor gibidir. Fakat direksiyon henüz tam gelişmemiştir. Yani direksiyon henüz ellerinde değil. Yani kontrol mekanizması tam yoktur. O sebeple direksiyonu eline tamamen bırakmamak lazım. Yetişkinler için çıkarım nedir? Gençlerin riskli davranışları mantıksızlık değil, nörolojik bir süreçtir. Ceza yerine öğretici yaklaşım, duygusal rehberlik ve model olmak ebeveyn için önceliklidir. E, Model olmak, özdeşim örneği olmak, bunu birçok diğer seminerlerimizde, konuşmalarımızda da hep vurgu yaptığımız bir konudur. E, Ebeveynin evladına model olması, onun kimlik gelişimindeki en temel faktör. Birazdan da değiniriz. Bir Beyin şey gelişimi soracağım efendim. kıymetli psikiyatristimiz. Şimdi öğretici deneyim, duygusal rehberlik ve model olma. Peki duygusal rehberliği biraz açabilir misiniz? Nasıl bir duygusal Onları rehber da olma? birazdan şey yapalım, Peki. bahsedelim nasıl olabileceğini. Şimdi mekanizmaları biraz anlayalım diye buralara değindim. Beyin gelişimi desteklenirse duygusal dengede aslında yavaş yavaş oturuyor. Yani uykudur, beslenmedir, egzersizdir, fizyolojik olarak baktığımız şeyler desteklendiğinde yavaş yavaş bir duygusal denge. Çünkü nörolojik süreç bir pik yapıyor. Sonrasında daha stabil bir hale geliyor zamanla. Şimdi e, buraya kadar daha çok nasıl bir nöropsikolojik bir gelişim sürecinde olduğunu bir gencin anlıyoruz ve bunlarla ilişkili neler bekleyebileceğimizden bahsettik. Tabii detaylandırılabilir bu konular. Daha alt başlıklarla da incelenebilir ama bu kadarını bilmek bile bir genci anlamak açısından çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdi gençlik evrelerine bir değinecek olursak, gençlik psikolojik ergenliğin başlamasıyla yetişkinliğe kadar devam eden bir süreç. Bunu 25 yaşa kadar sınırlandırmak çok da mümkün değil. Daha ilerleyen yaşlara kadar da devam edebiliyor. 40 yaşa kadar da sürdüğünü biliyorum. Tabii buna uzamış ergenlik diyoruz. Ondan da birazdan bahsederiz. Psikolojik açıdan bu dönem kimlik inşasının ve özerk benliğin geliştiği bir geçiş alanı. Aşağıdaki üç temel evre gençlik sürecinin bu psikolojik yönlerini açıklayacak. 12-15 yaş dönemi erken dönemi. Burada hem beden gelişimi var hem de duygunun en pik yaptığı yaşlar. Yani duygu yoğunluğunun en pik yaptığı yaşlar. Öncelik kazanan konular ne oluyor? Beden imajı, kendilik algısı çünkü oturmaya başlıyor, bedenindeki değişimleri fark etmeye başlıyor. Cinsiyet kimliği, akran ilişkileri ön plana çıkıyor bu dönemde. Duygular yoğun, tepkiler hızlı oluyor. Ben kimim sorusu ilk kez belirginleşiyor. Kendisinin ne olduğu, kim olduğu, niçin var olduğu ile ilişkili sorgulamalar, sorular başlıyor. Ebeveynle de sınır çatışmaları başlıyor. Arkadaş grubu bu kimlikte güçlü etken oluyor. Temel konu nedir burada? Fark edilmek ve de kabul görmek. Yani bu yaş dönemi için fark edilmek çok önemli bir konu oluyor. Bu yüzden sosyal medya, internet ortamı çok sıklıkla bu yaşlarda kullanıma açık oluyor. 15-18 yaş olarak belirtilen kimlik arayışı dönemi. Hani kimlik evet belli ve bunu kabul edip devam edecek bir şey söz konusu değil. Bu bir arayış. Kendisinin ne olduğu yani ismen bilmesi yeterli değil ya da hangi aileye ait bir evlat olduğu, ondan neler beklendiği bu hususlarda farkındalık olsa bile aslında kendisinin ne olduğu ile ilişkili ciddi sorgulamaları olur.
Soyut düşünme gelişmiştir, gelişir çünkü. Genç artık ahlaki değerleri, inançları, değerleri, kendinden beklenenleri, toplumu sorgulamaya başlar. Hatta küçümseyici tavırlar içerisine girer. Birçok şeyi sorgulayıp bunları kabul etmeyen davranışlar içerisine girer ki bazen ters kimlik dediğimiz durumlar da gelişir. Yani özellikle aile gençle çatışmacı bir ilişkiye girdiyse, anlayış gösteremiyorsa bu yoğun baskı ve çatışma altında ters kimlik sergileyip onların inançlarına, değerlerine karşı gelecek durumları benimserler. Yani aile diyelim ki inançlarına uygun yaşayan ve bu doğrultuda evlatlarını yetiştiren bir aile ise bunların aksini yapmaya meyledebilir. Ters kimlik dediğimiz şey budur. Ve bu genellikle çatışmacı ilişkilerde ortaya çıkar. Duygusal iniş çıkışlar e, devam ediyor tabii ki bu yaşta, bu yaşlarda. İdeal benlik ile gerçek benlik arasında bir gerilim yaşanır. Aidiyet, özgürlük, bireysellik gibi kavramlar anlam kazanır. Ben neye inanıyorum, ne istiyorum sorularının peşindedir daha çok. Bağımsızlaşmak ve kendini tanımlamaktır ana temaları. Yani bu yaş döneminde bağımsızlaşmak için, yani bu 3 yaş döneminde hani yaşanan bir e, kopma krizi vardır, çocukların 3 yaş krizi derler. Ne istense hep onun tersini çocuk zıtlaşarak yapmaya çalışır. Bu dönemde onun şeyidir, temsili tekrarıdır. Yani 3 yaşındaki o ayrışma sürecinin tekrarını burada görürüz. Çocuk kendinden ne istenirse bir bakıma tersini yapmaya meyleder. Yani kızım montunu üstüne al, üşürsün. Hayır, üşümem der. Tam tersine böyle üstüne hiçbir şey almadan çıkar gider. Yani bu bağımsızlaşma için ortaya koyduğu davranışlardır. O yüzden de hatta onlara kendini temsil edecek böyle kararlar alacak alanlar bırakmak, daha önemli alanlarda ebeveynin karar alıp onu yönlendirmesine izin vermek için gereklidir de zaten. Geç ergenlik dediğimiz dönem nedir? 18-25 yaş aralığıdır. Kimliğin artık bütünleşmesini beklediğimiz yaşlardır. Artık daha tutarlı hale gelir. Seçimler daha bilinçlidir. Çünkü beynin ön bölgesi de artık yavaş yavaş gelişimini tamamlamaya başlar. Sorumluluk, iş, eğitim ve diğer ilişki alanlarında daha istikrarlı görünmeye başlar. Empati, öngörü ve duygusal denge artar. Kişi artık kim olduğunu, nereye yönelmek istediğini hisseder, bilir. Yön bulmaya ve kendini gerçekleştirmeye daha çok yönelmiştir. Ve enerjisini daha çok kendini geliştirmeyle ilgili harcar. Ee, Yani öncelemekle ilişkili olarak akranlara aşırı yönelmek, onların beklentileri doğrultusunda yaşamak değil, kendiyle ilişkili bir şeyleri gerçekleştirmeye, yön bulmaya daha çok döner. Şimdi buraya kadar söylediklerimizle ilişkili özetle ne diyebiliriz? Erken ergenlik için kimlik keşfediliyor, orta ergenlikte sorgulanıyor, geç ergenlikte bütünleşiyor. Geç ergenlik dediğimizde işte 25 yaşa kadar. Yani bu ergenlik ne zaman bitecek, ne zaman bitecek deseniz de o e, öyle kolayca bitmeyen bir süreç. Sağlıklı bir gençlik süreci, güvenli bağlanma, özellik tanıma ve destekleyici rehberlik ile olgunlaşır diyelim. Şimdi bunları böyle bir özetleyici bir şema ortaya koyacak olursak, erken ergenlik için fark edilmek ve kabul görmek önemli dedik. Orta ergenlik için bağımsızlaşmak ve kendini tanımlamak, geç ergenlik için de yön bulmak ve kendini gerçekleştirmek önceliklidir. Kimlik gelişimi gördüğünüz gibi hep yukarıya doğru seyreden bir eğri doğrultusunda. Yani düz çizdiği bir alan, yani stabil gittiği bir dönem yok bu aşamalarda. Yani ergenlik dediğimiz dönem süresince çocukluktan itibaren hep yukarıya doğru giden bir eğri var. Yani kimlik gelişimi duraklayıp bir yerde kalmıyor. Hep bir gelişim göstererek seyir gösteriyor. Aslında baktığınız genç yetişkinlikte bu süreç bitiyor mu? Yok. Daha stabil ama eğri daha yavaş bir şekilde yine gelişimini devam ettirir. Ama bu kadar hızlı ve belirgin bir şekilde değildir tabii ki.
Şimdi yavaş yavaş yaklaşımlarımızı belirlemek, yani bir ebeveyn, bir yetişkin olarak gençlerle olan ilişkilerimizi belirlemek açısından neler yapılabilir? Az önce Zuhal Hanım'ın da sorusunun cevabını da arayarak devam edelim. E, Gençlerin psikolojik ihtiyaçları belli başlı nedir? Bağlanma ihtiyacı. Bu herkesin ihtiyacı olan bir şey zaten, ama gençlerde bu dönemde bu artık netleşir. Sevildiğini ve kabul gördüğünü, kabul edildiğini hissetmesiyle beraber bağlanma duygusu da netleşmeye başlar. Özellikle kendi kararlarını verebilme ve bunun için bir alan tanınmasına ihtiyacı vardır. Az önceki bahsettiğim konu gibi, yani bazı alanlarda ona karar verme yetilerini bırakacağız ki yanlış yapmayı da göze alarak, yanlış yapabileceğini de göze alarak, kabul ederek bazı alanları ona bırakmamız gerekiyor. Bu onun özellik geliştirmesine yardımcı olur. Diğer türlü bağımlı bir ilişki içerisinde kalıp hiçbir karar alma becerisi gösteremeyen, onaylanmadan hiçbir iş yapamayan bireyler olurlar yoksa. Bununla ilişkili de birazdan konuşacağız. Yeterlilikte başarabildiğini hissetmek, bununla ilişkili kabul gördüğünü fark etmek onların psikolojik ihtiyaçlarındandır. Bunları dengeleyebilirsek duygularını da düzenleyebilir, yetişkinler olarak devam ederler. Tabii ki bu dönemlerdeki yaygın psikolojik zorluklar nedir? Anksiyete tepkileriyle sıklıkla karşılaşırız. Yani kaygı diyelim anksiyete derken. Depresif belirtiler 15-19 yaş grubunda %30 civarındadır. Sosyal kaygı ve yalnızlık, dijital iletişim artarken duygusal bağlılık azalıyor haliyle. Dürtü kontrolüyle ilişkili problemlerle daha sık karşılaşıyoruz. Çünkü zaten dürtülerini kontrol etmekte bir güçlükleri var. Beynin işte o az önceki anlattığımız gelişim süreçleriyle bağlantılı olarak dürtülere daha meyilli oluyorlar. O yüzden de bağımlılık geliştirmeye çok daha meyillidirler. Bir de ters kimlikten bahsettik az önce. Böyle bir de zorluk var. İlişki ve iletişim dinamikleri nedir? Ergenin kimlik yapılandırmasındaki temel düzenekler nedir? Özdeşim, içselleştirme ve sentezdir. Özdeşim dediğimiz nedir? Ben bunu bir hamura benzetirim. Yani yapacak olduğunuz ürünün, diyelim kurabiye yapacaksınız. Koyacağınız malzemeler undur, şekerdir, yoğurttur, süttür. İçine ne katacaksanız üzümdür, şeydir, çikolatadır. Bunlar özdeşim malzemeleridir işte. Bunları siz karıştırmaya ve yoğurmaya başladığınızda bu içselleştirme sürecidir işte. Yani o özdeşim materyallerini, e, maddelerini karıştırıp iyice iç içe girip artık tek tek görünmeyecek hale gelene kadar nedir? Bunlar birbirine yapışıp iyice bütünleşene kadar yoğurursunuz. İşte bu sentezin şeyleri de, basamakları da böyledir. Nasıl ki bir şey alırken içindeki katkı maddelerine bakarsınız değil mi? Katkı maddesi olmasın diye uğraşırsınız. Burada da katkı maddelerine mümkün olduğunca yer vermemek. Yani öz materyalle özdeşime başlamak, yani anne baba modelleri, sonra onun için önemli olabilecek öğretmenler, arkadaşlar ve diğer e, yakın çevrede özdeşimi gerçekleştirecek şahıslar özdeşimin materyalleri oluyor. Bunları yoğurdukça, onlardan aldığı önemli vasıfları yoğurdukça bir içselleşme gerçekleşir. Yoğurdukça bir şekil verirsiniz. Kurabiyenin şeklini verdiğinizde artık bu sentez oluşmuştur ve onu pişirip çıkardığınızda artık tamamlanmıştır. Artık onu kurabiye olmaktan dönüştüremezsiniz. Yani bir kurabiyeden poğaça yapamazsınız. Ya da keke dönüştüremezsiniz. O artık bir kurabiyedir. Üzümlü kurabiyedir. Öyle kabul etmeniz gerekir. Psikososyal süreçteki en önemli faktör işte burada bahsettiğimiz konu ebeveynle özdeşim. Bunu birçok seminerde hep üzerine basa basa söylediğimiz konular. Ebeveynin varlığı çok çok önemli. Yani fiziksel yokluğu bazen olabilir, bu elde olmayan bir şeydir. Ama onu yerine dolduracak mutlaka başka figürler olur. Ama baba ya da anne var ama yoksa bu çok büyük ciddi problemlere sebep olur. Çocuk iyi ya da kötü başka bir model mutlaka yerine koyar.
Ergenlikteki temel özelliklerden biri de nedir? Ebeveynle bir sınır mücadelesine girer. Genç bağımsızlık ister, ebeveyn de kontrol kaygısı yaşar. Ebeveyn kontrol etmeye çalışır, genç bağımsız olmaya çalışır. Yani böyle ipin ucundan biri bir tarafa çeker, biri bir tarafa çeker. Yani çok çekiştirmek ipin kopmasına neden olur. O yüzden iki tarafın da çok çekiştirmesi, özellikle ebeveynin çok çekiştirmemesi bu anlamda iyi olur. Akran onayı her zaman dediğimiz gibi ebeveyninkinden daha öne çıkar. Genç hislerini davranışla ifade eder. E, Yani konuşmaktansa daha çok bunu davranışlarla gösterirler. Burada gençleri seni anlıyorum cümlesiyle desteklemek yeterli olmaz. Bunu davranışlarla göstermek çok önemlidir. Affedersiniz. Yargılamadan dinleyebilmek, yargılamadan onu dinleyebilmek. Ama dinlerken yani ona hangi şeyle cevap vereyim kulağıyla dinlemek değil, gerçekten dinlemek, yargılamadan dinleyebilmek çok çok önemlidir. Ona ne cevap yetiştireceğim şeklinde değil. E, Şöyle bir Özür eğitimcilere de dilerim burada. Funda Efendim, Hocam. efendim. Yargılamadan dinlemeyi biraz açabilir miyiz? Tabii tabii açalım onu. Hı hı. Hatta burada da ilk başlık o. Ee, Yargılamadan dinlemek, onu söylemiş olduğu şeyleri çok yanlış, çok saçma, çok tuhaf bulsak bile, yani sen e, şöyle bir cümle mesela söyleyelim, örnek olarak konuşalım. İşte ben bugün arkadaşlarla gece saat 5'e kadar şurada takılacağız, istediğimizi yapacağız gibi bir şeyle geldi size. Bunu size çok yanlış geliyor ve orada başına bir şey gelebileceğiyle ilgili endişe ediyorsunuz. Ee, Onun bu isteğinin çok saçma olduğunu düşünseniz bile, yersiz olduğunu düşünseniz bile, yani sen arkadaşlarınla birlikte olmak istiyorsun. Bunu çok iyi anlıyorum. Yani biz de gençtik, evet arkadaşlarımızla zaman geçirmek isterdik. Senin bu isteğini de anlıyorum ama sizin orada o saate kadar kalmanız bizi burada endişelendirir. Yani ne kadar saçma bir şey istiyorsun, böyle şey mi olur, o bir araya gelip ne yapacaksınız siz gibi bir şey, bu yargılayarak dinlemektir ve yargılayarak cevap vermektir ve onu daha çok o davranışa iter. Burada kendi endişemizi de dile getirebiliriz tabii ki. Az önceki söylediğim cümleyle, yani gençler hep bir araya gelmek isterler, birlikte olmak isterler, birlikte zaman geçirmek isterler. Bu çok güzel de bir şey. Fakat daha uygun zamanda mı yapsanız bunu? Yani şimdi istişare de etmek lazım. Acaba başka bir saat bulabilir miyiz? Yani bir araya gelebileceğiniz başka bir saat yapılabilir mi? Bunun için bir fikrin var mı? Gibi böyle bir konuşma. Yani istişare etmek, gençlerle onun ne yapacağını direktifle vermek değil, istişare ederek e, bir çeşit pazarlık yapmak diyelim. E, Yani yapmak istediği ya da söylediği şeyin ne kadar saçma olduğu, gereksiz olduğu ile ilişkili onu ikna etmek hiçbir yere götürmez. İşte bunlar yargılamak oluyor. Onun söylediği şeyi anlamaya çalışıp desteklemiyorsak bile anladığımızı ifade etmek. Yani burada şimdi böyle bir şey için senin üzüldüğünü görebiliyorum. E, hani bunu anlayabiliyorum ama burada da bunun yerine şunu mu yapsak ya da şöyle bir şeyi mi düşünsek diye böyle açılımlar yapmak. Yani yönlendirmek dediğimiz şey bu. Onun göremediği tarafları onu göstermeye çalışmak. Tabii her zaman bu sabrı göstermek çok mümkün olmayabilir. Daha sakin zamanlarda belki konuşmak daha iyi olabilir. Yani bunu sakince ifade edemeyeceğiniz zaman bunu birazdan konuşsak ya da işte şunu şurada konuşsak daha iyi olur diye bir yönlendirme de iyi olur. Onun karar almasına yardımcı olmak ve de desteklemek de çok önemli. Alacağı kararlar çok ısrarlıysa, bazen yanlışını görmesi için büyük bir zarar yoksa, eğer hayati ya da hayatını çok etkileyecek bir şey yoksa, oralarda bazen yanlış yapmasına da izin vermek
onun sorumluluk duygusu alması açısından da çok çok önemli. Hiçbir zaman hata yapmasına izin vermediğimiz zaman da sorumluluk duygusu geliştiremiyor, bağımlı bir karaktere dönüşüyorlar ve hiçbir kararından emin olamayıp hep onaylanması için e, Hocam, ebeveynlerin kendi karar denemelerine güvenlik sınırları içinde izin verelim. Model olmak dedik, çok çok önemli. Sözlerden daha etkili. Diğer, yani bizim yaptığımız seçimler, aldığımız kararlar, uyguladığımız yöntemler, duruşumuz, halimiz, davranışlarımız, tepkilerimiz, olayları çözüm şeklimiz, bunlardır zaten model olmak. Yani ona ne yapacağını söyleyip ya da e, işte kendiyle ilişkili sürekli nasihat eder şekilde evladıyla konuşmak, bunlar model olmak değil. Yaşam şeklimizle model oluruz. İşte olaylara verdiğimiz tepkilerle, çözüm şeklimizle, duruşumuzla model oluruz. Ve geri bildirimde bulunurken de eğer onun için bir eleştiri getireceksek de mutlaka olumlayacak başka şeyler yanına koymamız lazım. İşte o bak, bu işi çok güzel hallettin, burada çok iyi bir yere taşıdın. E, Ama şu işi de şöyle yapsaydın daha güzel olacaktı sanki gibi böyle. Yani bir başını okşayıp bir eleştiri veyahut da iki başını okşayıp bir eleştiri getirebiliriz. Ve yasaktan daha çok rehberlik yaklaşımını tercih etmek önemli. Haftalık, şimdi özellikle eğitimciler için de bunları eklemek istedim. Ebeveynler için de uygun tabii ki. Böyle haftalık etkileşim saatleri oluşturulabilir. Her konuda olabilir. Kitap olabilir, sinema olabilir. Yani birlikte yapmaktan hoşlanabileceğiniz ve sonuçta birlikte bunları değerlendireceğiniz, yani bir film seyrettiniz, o film hakkında fikirlerinizi tartışmak, orada karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunmak gibi bir etkileşim olabilir. Okullarda duygusal zeka ve sağlıklı ilişki eğitimleri verilebilir. Risk işaretlerini erken fark etmek özellikle eğitimciler açısından çok önemlidir. Yani bir ergendeki o duygusal değişimdeki ani değişimler, okuldaki davranışlardaki değişiklikler, içe kapanması, başarı düşüşünü iyi takip edilmesi gerekir. Aile ve okul işbirliğini güçlendirmek, gençle çatışmayı değil, diyaloğu hedeflemek önceliklidir. Şimdi gençleri kararlar alırken onlara sorumluluk vermekten bahsettik ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada anmadan geçemeyeceğim. Onun gençlere verdiği sorumluluklar ve onları yetiştirirken nasıl desteklediğini çok birçok örnekte görüyoruz aslında. Burada da birkaçını yazdım. İşte Usame bin Zeyd'e ordu komutanını yapması. O zaman Hazreti Ömer var, Hazreti Ebu Bekir var. Çok büyükler, büyük sahabeler olmasına rağmen Usame bin Zeyd'i ordu komutanı olarak görevlendirmesi 18 yaşındayken. Muaz bin Cebel'i Yemen'e kadı olarak gönderiyor 18-19 yaşlarındayken. Yani baktığınız zaman 18-19 yaşlarında şimdi bizim 18-19 yaşlarına farkı görüyoruz. Ama o zaman bu görevler verilirken, o sorumluluk ona verirken güvenilerek veriliyor ve bunu yapabileceği inancıyla desteklenerek oralarda görevlendiriliyor. Hazreti Ali keza aynı şekilde Musab bin Umeyr'i Medine'ye ilk İslam'ın temsilcisi olarak gönderiyor. Bu kadar genç bir delikanlıyı ve Medine'de İslam'ın köklerinin atılması Musab bin Umeyr'le oluyor. Abdullah bin Mesud'un vahiy katipliği, Kur'an öğretmenliği, Enes bin Malik ki Peygamber Efendimiz'e çocukluktan beri hizmet edip e, onun yönlendirmesiyle birçok görev yapmıştır. Birçok genç sahabe aynı şekilde. Ee, Yani gençlere sorumluluk vermenin önemini burada tekrar bir vurgulamak istedim. Yani güvenmek lazım. Hatalar yapmasına izin vermek lazım. Yaptığı hataları, yani kaldırılabilir küçük hataları görmezden gelmek gerekiyor bazı yerlerde gelişmesi için de. Ki Enes bin Malik şey diyor Peygamber Efendimiz için, yani beni bir yere göndermişti de ben oyuna dalmıştım, bana kızmadı diye anlatır. Nefsi için hiçbir zaman kızmazdı diyor yani. E, Bu
hoşgörüyü kısmen de olsa yakalayabilirsek, sorumluluk da verebilirsek aslında birçok sorun da çözülür gibi geliyor. Yetişkinlere düşen görevler şöyle bir özetle geçersek, zamanımız da daralıyor. Otorite değil, rehberlik görevi yürütebilmek. Yani ergenler yönetilmek istemezler zaten. Yani ona ne yapacağını sürekli dikte edilmesinden hoşlanmazlar. Yönlendirilmek isterler ama. Yani yol gösterilmesinden de hoşlanırlar. Ona sebepleriyle açıkladığınızda tabii ki, neden sonuç ilişkileriyle açıkladığınızda. Hani sadece iyiliğini istiyorum o yüzden demek yeterli değil. Bunu davranışla desteklemek de gerekiyor. Yani sebeplerini açıklamak gerekiyor. Az önceki verdiğim örnekte olduğu gibi. Devam etmesini istediğimiz davranışlara da daha fazla ilgi göstermemiz. Yani devam etmesini istiyorsak istemediğimiz davranışlarına değil, devam etmesini istediğimiz davranışlara odaklanmamız çok daha önemli. Ve dinlerken de aktif dinlemek, yani aktif dinleyicilik önemli bir konu. Aslında yetişkinlerin de bu konu, yani çoğumuzda böyle bir zorluk var, bunu görüyorum ben. Dinliyor görünüyoruz ama e, sadece o çıkan sözleri duyuyoruz. Fakat anlamaya çalışmayla ilişkili bir yerde bir tıkanıklık var. E, Anlayarak dinlemek ve çok acele cevap vermemek de gerekiyor. Bazen bu paylaşımlarına aşırı yönlendirici olup yanlış bulduğumuz şeyi çok çabuk tepki verebiliyoruz. Bazen hatta çözüm sunmak yerine duyguyu yansıtan sorular sorulabilir. Yani mesela bir dersi hiç sevmediğinden bahsediyor. İşte bu dersi böyle oluyor, şöyle oluyor anlatıyor size. Galiba sen bu derste biraz sıkılıyorsun. Sana özellikle sıkıcı gelen tarafları neler acaba gibi böyle daha o konuda konuşup onun o duygusunu aktarmasına izin verecek konuşmalar yapmak lazım. Belki biraz terapist konuşması gibi oluyor bunlar ama empati yapıp karşılıklı anlaşabilmek açısından da önemli. E, Bunları yapabildiğimizde ebeveynin yargılayıcı değil, güvenli bir muhatap olduğunu da ergen anlayacaktır. Sınır koymak önemli. Sınır koymak yani ta ki çocukluktan itibaren önemli. Çünkü sınır aslında güvenli hissettiren bir şeydir. İlgi ve korumanın da bir göstergesidir. Yani neyi ne zaman nasıl yapabileceğiyle ilişkili sözel olmasa bile bu fikre sahip olması önemlidir. Yani diyelim ki akşam 8-9'dan sonra biz işte hep birlikte bir araya geliriz, otururuz, sohbet ederiz. Yani bu bir bizim ailemizin bir geleneğidir ve bunun içinde olmak istiyor olması önemlidir. Yani sınır dediğim şey mutlaka şöyle gireceksin, böyle yapacaksın gibi bir sınır da değil. Ailenin belirlenmiş alışkanlıkları, yani saat 8'de biz hep birlikte oturur yemeğimizi yeriz. Bu yemeğe yetişmem lazım. Yani bir arkadaşıyla mesela dışarıda çok keyifli bir şeyin içinde bile olsa bunu çok sıkılmadan arkadaşına ya 8'de ailemle de yemek yemek istiyorum. Ben oraya yetişsem daha iyi olur diyebilecek bir kıvama gelmesi önemli. Aslında bu da sınırın benimsenmiş olduğunu gösteren bir durumdu. Hayır denilecek yerlerde de net ve tutarlı olmak çok önemli. Gerekçeleri açıklayabilmek, baskı gibi algılanmasını da önler. Ortak karar almak, istişare çok çok önemli. Ebeveynlik bir otorite yarışı değil, işbirliğidir. Kuralların bir kısmını ergenle birlikte belirlemek, onun bu kurallara uyma motivasyonunu da arttırır. Ortak karar almak, ergende aidiyet, güven ve sorumluluk duygusunu da güçlendirir. Koşulsuz kabul dediğimiz şey nedir? Hata yapabilir. Hata yaptığında da koşulsuz sevdiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Hatasını tabii ki konuşursunuz. Yani sen ne olursan ol benim evladımsın, ben seni seviyorum ama bu davranışınla ilişkili konuşmamız lazım. Bu bizim tasvip edebileceğimiz bir şey değil diyebilmek. Bunu zaten davranışlarımızda o yaşa kadar hissettirmiş olmamız önemlidir. Yani söze dökene kadar yani ben ne yaparsam yapayım ailem benim yanımda. En kötü şeyi yapmış bile olsam onlara gidip bunu anlatabilirim duygusunun işlenmiş olması lazım. Yani yanlış bir şey yaptığında bunu aileden gizleyip daha çetrefilli ve içinden çıkılmaz hale dönüşene kadar bekleyecek durumda olması onun zaten bu durumla ilişki ebeveyni
yeterli bir şey ilişkiyi sağlayamadığını da gösterir. Yani aileden korkmak, kaçınmak, cezalandırılma duygusu e, ortaya çıkabilecek sorunların daha büyüyerek karşımıza çıkma ihtimalini de beraberinde getirir ki bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Koşulsuz sevgi dediğimiz aslında budur. Yani hatalarıyla kabul etmektir. Severiz, evet hatalarını da konuşuruz. Gereken neyse onu yapmak için birlikte sorumluluk alırız. Yani o da sonuçlarına katlanır. Yani sorumlulukların o sonuçlarına katlanma becerisini de ona vermek lazım. Yani bir şey yaptıysa bunun sonucuna da katlanacak. Yani bir yerde bir şey mi döküldü? Ya da birine bir şey bir zarar mı verdi? Bu zararı sen gidereceksin, ben de sana destek olacağım. Bu şeyi mesajı verebilmek. Peki bu konuyla alakalı bir şey sormak istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii tabii buyurun. Şimdi en çok herhalde ebeveynlerin zorlandığı nokta sanırım bu olsa gerek. Sizi de bir psikiyatrist olarak da eminim çok bu konuyla alakalı soru alıyorsunuzdur. Şimdi burada evet her halinden seviyorsun, koşulsuz kabul. Şimdi ebeveynlerin en çok yaşadığı şu. Evet çocuğunuza mesela geç gelmek istediğinde sen kural koyuyorsun. Diyorsun ki işte 8'e kadar veya 8:30'a kadar gelmeni istiyorum. Yemek masasında sen de olmalısın. Bunu arada bir hadi yapabilirsin ama bu çok şekilde tekrarlanmamalı. Şimdi bu sefer çocuk karşınıza geçip şunu söyleyebiliyor. Ya siz beni bu kurallara uyarsam seviyorsunuz. Hı Ben bu hı. kurallara uymayınca siz beni sevmiyorsunuz. Ben sizin istediğiniz iyi çocuk olunca sizin evladınızım. Ama eğer kural dışı davranırsa siz beni kabul etmiyorsunuz. Bu çok fazla karşılaşılan sorun. Ebeveyn ne kadar sevdiğini hissettirse de orada çocuk bunu kullanıyor bir şekilde. Bunda nasıl bir empatiyle yaklaşmamız gerekir? Ve dediğimiz gibi neden sonuç ilişkilerinde savunmacı şeye çok çabuk girebilirler. Şey dedik ya, beynin gelişiminde bu ön bölgeyle orta bölge tam Evet, bağlantıda çalışmaz. O an hazına yönelik ya da dürtüsüne yönelik ne varsa onu kullanır. Yani sizin hele bir de hassas olduğunuz taraflar olduğunu hissediyorsa, yani siz beni sevmiyorsunuz ki şeyini mesela eğer bu konuda ebeveynin hassas olduğunu e, ve sürekli kendisini sevdiğini ispatlamak için bir şey içerisine girdiğini görüyorsa bunu sık sık kullanmaya başlar. İşte orada kullanmasına da çok izin vermemek önemli. Sana olan sevgimi ben elimden geldiğince gösteriyorum. Göstermeye de devam edeceğim. Yani sen bunu böyle algılamasan bile evet, ben devam edeceğim. Yani oradaki o rahatlığı hissedip ya olur mu, ben işte seni seviyorum diye böyle bir sa- ebeveyni savunmaya ittiğinde ebeveyn de savunmaya geçmezse onu bir yerden sonra kullanamaz. evet, Onu kullanmasına izin vermemek önemli. Yani siz duruşunuz, yani ne yaptığımızdan emin olursak aslında bir süre sonra o onu kavrar. evet. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Rica ederim. Ergen hata yaptığında bile koşulsuz sevildiğini hissetmeye ihtiyaç duyar dedik. Buradan bahsettik. Tabii bu yaptığımız davranış hem sınır koymuş olur hem de güvenli bağlanmayı da destekler. Yani onu sevdiğimizi duruşumuz gösterir zaten. Söylemimizden çok o zamana kadar çocukluktan beri gelen şeyler gösterir. Yani e, aileler hata yapmaz mı? Yapabilir. Ama o hatalara rağmen e, şeyde ergen de anne babayı sever. Yani asla hata yapamaz ebeveynliği, böyle bir şey yok. Hatalar da olur. Hep davranıştan bahsettik. Model olmayla ilişkili. Bunun önemini söyledik. Evet, daha çok davranış etkilidir. Sakinlik, öz denetim, saygı ön planda olursa bunlar anlaşılacaktır. Tutarsız davrandığımız, bu da çok önemli problemlerden bir tanesi. Tutarsızlık, ebeveynlerde bazen bununla karşılaşıyoruz. Tutarsız davranıldığında nasihat etkisiz kalır. Yani siz böyle net bir şekilde şu şöyle olacak diyorsunuz ama ikinci söylemde bu tamamen yıkılıyor. Yerine bambaşka bir uygulamaya geçiliyor. Bu da bir tutarsızlıkla e, ergeni de ya da genci de bir savunmaya iter ve yani bir öyle diyor, bir böyle diyor. Bak şimdi burada
Hani buna kesinlikle hayır demişti ama bu sefer hiç ses çıkarmadı. Demek ki yapılabilir bir şey de geçebiliyor. Yani orada o tutarsızlığı göstermemek de önemli. Ee, Bir araştırmacının söylediği gibi ergenlikte ilişki çatışma değil, karşılıklı görüşme ve pazarlık dönemidir diyor. Dediğimiz gibi aktif dinleyebilmek önemli. Yargılamadan, kesmeden dinleyebilmek, net sınırlar koyabilmek, ortak kararlar alabilmek, koşulsuz kabul, model olmak önemli dedik. Bağlantıyı koparmadan sınır koymak. Temel beklentileri nedir? Yine özetle söylersek anlayış ve dinlenme, özgürlük ve sorumluluk verilmesi, kendi kararlarını alabilecek kontrol bir alan sunulması, güven ve destek duyulması, verilmesi, e, fikirlerine, sınırlarına, mahremiyetlerine saygı gösterilmesi, model olmak çok önemli dedik, iyi iletişim kurmak, sevgi ve kabul. Yani özetle bunları söyleyebiliriz. Peki uzamış ergenlik dediğimiz nedir? Bu da bizim sıklıkla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Yani uzamış ergenlik doğal bir süreç gibi bazen kabul ediliyor ama aslında altında başka sorunların yattığı bir durum. Bireyin biyolojik olarak yetişkinliğe erişmesine rağmen psikolojik ve duygusal olarak ve sosyal açıdan ergenlik özelliklerinden çıkamaması. Kimlik oluşumunun bağımsızlık ve sorumluluk süreçlerinin tamamlanamamasıdır. Özellikle burada altını çizerek söylüyorum ki bağımsızlık ve sorumluluk süreçleri ciddi anlamda takılıp kalmıştır. Kimlik ve rol karmaşasının çözüldüğü dönem diyoruz ergenlik için ama uzamış ergenlikte bu maalesef çözülememiş ve halen devam ediyordur. Ben kimim sorusuna hala yanıt bulamamış, bunun arayışı içerisindedir. Hala kendini bulma gibi bir dertten bahseder. 40 yaşında gelir, hala sizin karşınızda ben kendimi bulmaya çalışıyorum diye böyle değişik şeylerin peşinde daldan dala atlayarak henüz bir yere tutunmamış bir şekilde karşınıza gelebilir. Böyle hastalarımız oluyor. 40 yaşında hala yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor, üçüncü üniversiteyi okuyor ama henüz hala öğrenci kimliğinde kalmış. Hayatı nereden tutunacağıyla ilişkili bir fikri yok. Farklı alanlar üzerine çalışıyor. Anne babayla yaşıyor. Kendi ekonomik şeyini sağlayamamış, bağımsızlığını sağlayamamış. Böyle tutunarak giden özellikle erkek bireyler görüyoruz. Bir tane benim de çok sıklıkla karşıma gelen bir durum. Özellikle erkeklerde görüyorum. Bir tane erkek danışan vardı, hatta hasta vardı ki aileyle, anne babayla yaşıyor. Kaçıncı üniversitesini okuyor bilmiyorum. Doktora, bir yandan da doktora vesaire şeyler yapıyordu. Ve işte terapiye geldim. Terapi bittikten sonra işte çalışmaya başlayacağım. Yani hep önüne bahaneler ve sorunlar ortaya koyup hayata başlamayı sürekli öteliyor ve bana şey dedi, terapi bitince çalışmaya başlayacağım. Peki dedim, hayat bu kadar uzun mu? Yani çalışmaya başla, bir yandan da terapiye devam et. Yani ikisini birden sürdüremez misin? Dediğim gibi böyle bir şaşırdı yani. İkisi birlikte olur mu gibisinden. Yani bu sıralı yapması gerektiği şeklinde bir inancı var. Terapi bittiği zaman çalışmaya başlayacakmış. Yok öyle bir dünya dediğinde o böyle bir hayret içinde kalmıştı. Ee, Kimlik ne dedik? Sürekli kimlik denemeleri yapar. Bir yönsüzlük vardır. Dağınık bir benlik yapısı vardır. Nerede nereye tutunacağını henüz bilmiyordur. Evlenmek istemez, sorumluluk almak istemez. Birlikte yaşadığı ebeveynleriyle ilişkiyle dahi bir sorumluluk almaktan kaçınır. Ya da onların hastalığı varsa hastalıklarına tutunur. İşte ben onun hastalığına bakıyorum, destek oluyorum vesaire. Kendiyle ilgili bir şeyleri gerçekleştirmekten alıkoyar. 60 yaşına geldiğinde işte benim hasta baktım, o yüzden ben hayata tutunamadım diye bu sefer hayata küser, sürekli depresyon yaşar. Yani bunlar bizim için çok tanıdık tablolar. Aslında 60 yaşında bile uzamış bir ergenlik görürsünüz orada. Kalıcı bir benlik duygusu gelişmez. Kararsız, yönsüz, geçici ilgilerle hayatını geçirir. Olgunlaşmamış bir kimlik, askıda kimlik diye bir tabir var hatta. Ebeveyn onayına işte bu sorun nereden geliyor? Bağımsızlık ve ayrışma sürecinde bir tıkanma olması. Yani ayrışmasına izin vermeyen bir
yapıda ilişki oluşmuş olması ailede, bağımsızlaşmasına, sorumluluk almasına, karar almasına bir şekilde onay verilmemiş kişilerdir genellikle. Yapışmacı ilişkilerdir, bağımlı ilişkilerdir. Anneyle veyahut da babayla, ki anneyle daha çok oluyor. Bağımlı ilişki kurulmuş oluyor ve e, onaylanmamış olma, kimliğinin onaylanmamış olması, aldığı kararların onaylanmamış olması onun böyle bir takılıp kalmasına sebep olabiliyor. Ebeveyn onayına aşırı bir bağımlılık oluyor. Bu kişiler de sorumluluk almaktan kaçınıyorlar. Kendi kararlarını verme konusunda kaygılı oluyorlar ki buna şey deniyor, bağımlı otonomi paradoksu. Yani özgür olmak da istiyor ama özgürlüğün belirsizliğinden korkuyor, karar almak istemiyor. Böyle bir paradoks içerisinde kalıyor. Yani hem bir bağımsızlaşma isteği var hem de bağımsızlaşırsa ortaya çıkacak konfor kaybından ciddi bir kaygı duyuyorlar. Eleştiri ve de reddedilmeye aşırı duyarlı olur bu kişiler. Duygusal tepkileri hala böyle ergence tepkilerdir. Anlık haz arayışı vardır. Narsistik eğilimleri vardır. Sürekli bir beğeni ve onay beklerler. Eleştiriye ve başarısızlığa aşırı duyarlıdırlar. Gerçek yetişkin rollerini reddederler. Hep henüz hazır değilimdir. Yani işte şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, evlenemem, daha sonra olur, o olur, bu olur diye bir erteleme hali vardır. Ve bu kişiler az önce anlattığım gibi böyle eğitim sürelerini uzatırlar, 40 yaşına gelirler, 50 yaşına gelirler, bitmez bir türlü. Ekonomik bağımsızlıklarını geciktirirler. Ne çocukturlar ne yetişkini bir ara kimlik olarak kalırlar. Kendini bulma söylemi altında sorumluluk e, ertelerler, dururlar. Anlık doyumlarla meşgul olurlar. Sürekli böyle bu kişilerin dijital ortamda zaman geçirdiklerini görürsünüz. Gerçek ilişkilerden uzak dururlar zaten. Kronik bir depresyon halleri de olur genellikle. Kronik bir tatminsizlik vardır, yönsüzlük vardır. Yarı olgun benlik sendromu deniliyor. Potansiyeli var ama harekete geçmiyor diye de böyle hatta ebeveynleri ya da yakınları da böyle onun için böyle bir tabir kullanarak kendilerini de rahatlatırlar. Aslında kapasitesi var da yapmıyor. Yapabilir ama yapmıyor. İstese yapar gibi böyle bir açıklama vardır. Sorumluluk ve sınır koyma becerilerinin burada geliştirilmesi yani yaklaşık olarak çok önemlidir. Ebeveynler yani yakınları tarafından da sorumluluk ve sınır koyma çok önemli. Ebeveyn figürlerinden duygusal ayrışması çok çok önemlidir. E, Şimdi şu karikatürü ben çok severim. E, Annesi hala kaç yaşına gelmiş oğlunu işe yetiştirmeye çalışıyor. Sen benim gözümde hala bir çocuksun Ekrem diyor. Çok güzel. Evet. Evet, bireyin kendi yaşamının öznesi olabilmesi önemli. Duygusal özellik ve toplumsal sorumluluk dengesini iyi kurmak lazım. Uzamış ergenlik çağdaş toplumun hız, rekabet ve belirsizlik ortamında sık görülen bir psikolojik durum. Gerçek çözüm bireyin kendini tanıması, duygusal olgunluğa ve sorumluluk bilincine ulaşmasıdır. Tabii olgunlaşma yaşla değil, benliğin bütünleşmesiyle olur. Özetle ne dersek, gençlik dönemi bir kriz değil aslında bir potansiyel dönemi ki Erikson da bunun için benzeri bir şey söylüyor. Geçici bir kaostur, rehberlikle olgunlaşır diyor. Yoğun duygular, sorgulama, değişkenlik gelişimin doğal parçası. Burada yetişkinin temel görevi kontrol etmek değil, eşlik edebilmek. Sağlıklı kimlik gelişimi için gördüğünüz gibi ebeveyn, öğretmen ve akran işbirliği önemlidir. Teşekkür ederim. Tam bir saatte tamamladık. Ay, çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz ve de çok güzel zamanı kullandınız. Anlatımınız çok güzeldi. Kafamızda izleyicilerin de eminim kafasındaki birçok soruya cevap verdiniz. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Özellikle de bu ergenliğin dönemlerini anlatmanız iyi oldu. Beynin gelişiminin nasıl olduğundan da bahsetmeniz. Çok güzel bir hazırlık olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Askıda kimlik olmamak dileğiyle hepinize Evet, mutlu günler diliyorum. Çok inşallah. teşekkür ediyorum. Allah'a Rica emanet ederim. olun. Allah'a İyi emanet günler. inşallah.